Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta bugün sizlere güzel şöyle içi patates dolu kıvırık kıvırık olan poğaçalar hazırlayacak. Burada bir paket instant maya ya da yarım paket yaş maya koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tane yumurta, akı içinde, sarısı üzerinde, bir çay bardağı ev yapımı sulu yoğurt, bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ayçiçek yağı. Şuradaki sıvıların tamamının ılık olması gerekiyor. Soğuk asla kullanmayalım. Buzdolabından çıkmış yoğurt filan bunlar performansını müthiş derecede düşürür sevgili seyircilerim. Bir tatlı kaşığı da tuza ihtiyacımız var. Şimdi burada 3 su bardağı un var. Yedekte bir bardak daha burada un bekletiyorum. Burası hamur olacak. Şimdi hemen geçelim iç harca. İç harçta çok büyük değil, orta boy 5 tane haşlanmış patates, 2 tane soğan, 1 tatlı kaşığı salça, biraz sıvı yağ, tuz, karabiber ve sevdiğiniz baharatlardan içine koyabilirsiniz. Hangi baharat seviyorsanız verin, Allah ne verdiyse içine sevgili seyirciler. Şimdi öncelikle hemen tuzunu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelemizi çekiyoruz. Un ile tuzu karıştırıyorum ve bir havuz açıyorum. Şimdi havuzun içine önce mayayı alıyorum. Bir paket instant maya. Instant mayam yok Oktay Usta, kuru maya olur mu derseniz o da olur. Bir tatlı kaşığından biraz fazla olsun. Evet, bir tatlı kaşığı şekeri de koydum şimdi buraya. Kıymetli seyircilerim. Su ılıktan biraz yukarı. Parmak dayanabilecek ısıda bir su. Soğuk değil. Ilıktan biraz daha sıcak. Şimdi burayı güzelce şöyle karıştıracağım şimdi. Yoğurdu da alıyorum. Bir çay bardağı ev yapımı, bakın sulu. Görüyor musunuz? Güzel. Sıvılar insin hepsi. Evet efendim, bir çay bardağı ayçiçek yağı olur, mısır özü olur, zeytinyağı olur. Bardak ölçü nedir Oktay Usta derseniz, şu anda kullanmış olduğum bardakların tamamı 125 mililitrelik bardak kullandım sevgili seyircilerim. Klasik çay bardakları 100 mililitre. Bunlar bir tık daha büyük olduğu için 125 mililitre. Evet, sıvılar alındı. Akı içinde, sarısı üzeri için ayrıldı. Canım benim, sen burada böyle bekliyorsun. Hemen ellerimi suya tutuyorum ve sevgili seyircilerim, havuzun içinden başlıyoruz öncelikle. Tezgahını sil Oktay Usta. Sildim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada maya, yoğurt, su, yağ, şeker güzelce bir parmak uçlarıyla döndürerek eritiyorum. Koymuş olduğum sıvılar az gelirse burada yedekte bir bardak un bekliyor. Şu an için 3 su bardağı un karıştırma kabının içinde. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda bu tezgaha serptiğim unla birlikte un ölçümüz 4 su bardağı un kullanmış olduk kıymetli seyircilerim. Evet, 4 su bardağı un ile hazırlanmış güzel bir hamur. Yoğurt, içinde su, yağ, yumurtanın akı, güzel mayalı bir hamur. Poğaça hamuru sevgili seyircilerim sizler için hazırlanıyor. Kıvamını da şimdi sizlerle paylaşacağım. Tam 4 su bardağı un ile hazırlanmış olup iç harcı patatesli olan güzel bir kıvrık ve rulo bir poğaça. Çok yumuşak olur sevgili seyircilerim. İçinde yoğurt olan hamurlar yumuşacık olup 2 sefer mayalandırma yapacağız. Hamurumuzu bakın şimdi çıkan kıvamı göreceğiz. Böyle bir 3 dakika kadar yoğurun ya da mutfak şefi robotunuz varsa ondan da yararlanabilirsiniz. Bakın kıvamı, bakın görüyor musunuz? Çok güzel ipeksi bir kıvam ortaya çıkmış oldu sevgili seyircilerim. 3 dakika kadar yoğurduktan sonra hemen tekrar hazırlamış olduğumuz, yoğurmuş olduğumuz kabın içine alıp hamuru üzerine bir streç film kapatıp birinci mayalandırmak üzere yarım saat ile 1 saat arasında mayalandırıyoruz. Havlu kapatabilirsiniz ya da streç film kapatıp ılık ortamda bekletiyoruz. O sırada soğanları doğrayıp kavurup patates, salça, baharatlarla iç harcını hazırlıyoruz.
Soğanları incecik doğradıktan sonra şimdi tavamızın içine bir yarım çay bardağı kadar sıvıyı alıyorum ve ince doğranmış soğanları hemen tavaya alıyoruz. Soğanlar kavrulurken bir yandan da patatesi doğrayacağız. Salça, biber salçası, domates salçası her ikisi de olur. Hangisi varsa evinizde. Zorlaştırmadan daima kolaylaştırmayı tercih ediyoruz. Sevgili seyirciler, özür dilerim gürültü çıkarttığım için. Haşlanmış patatesleri güzel iyi haşlanmış olsun. Minik minik doğrayacağım. Ya da böyle de istediğiniz gibi böyle hafif böyle ezilmeli olsun ki iç harçla hamur bütünleşebilsin. Böyle incecik patatesi doğruyorum. Haşlanmış patatesleri sevgili seyircilerim. Hatta şöyle ezebiliriz bile. Tamam. Burası hazır. Böyle hepsi olacak. Soğanlar böyle yaklaşık olarak sevgili seyircilerim bir 5 dakika kadar kavururken hızlı pişirme yöntemi neydi? Hemen soğanın üzerine tuzu veriyoruz. Tuz ile soğan kavrulurken çabucak yumuşuyor. Hem zamandan tasarruf etmiş olup hem de lezzetli bir iç harç ortaya çıkıyor. Soğanlar kavrulunca salça, patates, tuzunu vermiştim. Baharatlarla devam ederiz. Bir saatlik süre geçti. Hamurumuz şu anda mayalanmış durumda. Üzerine streç film ya da örtü kapatırsanız hamurun üst bölümü kurumamış olur. Böylelikle işiniz kolaylaşmış olur kıymetli seyircilerim. Hemen streç filmini açıyorum. Şimdi hamurumuz ortaya çıktı. Bakın şöyle bir bastırayım mı? Görmek ister misiniz? Bakın yumuşacık. Adeta pamuk gibi olmuş sevgili seyircilerim. Çok güzel. İçinde yoğurt, yumurtanın akı, sıvı yağ ile hazırlanan bu tarz hamurlar çok güzel oluyor. Yumuşacık oluyor. Kıymetli seyircilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Puf puf bakın. Güzel. Hemen şöyle bir ikiye keseyim burayı. İkiye kestikten sonra toplam 4'e bölüyorum. 4 parçaya bölelim hamurumuzu. Ve sevgili seyircilerim şöyle bir tezgah üzerinde hemen yuvarlıyorum. Tak buraya alıyorum. Gel bakalım canım. Sen de gel şöyle. Hemen yuvarlanıyor. Tak alınıyor. Evet. Önce birinciden başlayalım. Tezgahımıza un serpiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşacık bir hamur. Özellikle yavrularınızı mutfağa bu noktada davet edin. Çocuklarınızla birlikte biraz mutfakta zaman geçirin. Yavrular çok sanal dünyayla uğraşıyorlar. Yani tabletlerle çok vakit geçiriyorlar. Çocukların biraz böyle gıdalara eli değsin. Yani hep görüyor yavrular. Parmaklar kayıyor ama gerçek gıdaya, lezzete, nimete dokunamamış oluyorlar. Ondan dolayı yavrularımıza fırsat verelim. Onlara zaman ayıralım ve mutfağa girsinler. Evet, şimdi şöyle buradaki açısını da dengeli bir şekilde şöyle bastırarak yayıyorum. Ondan sonra sıra geldi merdaneye. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bizlere ya Rabbi. Şükürler olsun sana Allah'ım. Güzel incecik bir hamur yapacağım. Bu hamurdan 2 tane ya da duruma göre 3 tane kıvrık patatesli poğaça çıkacak ortaya sevgili seyircilerim. Evet 3 tane çıkar. Bayağı güzel çünkü esnedi hamur. Gel bakalım. Şöyle. Çapını, her şeyini sizlerle paylaşacağım sevgili seyircilerim. İncecik açılmış hamur. Ruletle keseceğim. İç harcını koyacağız. Detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Kıvırık poğaçalarımızın tepsi mayası geldi. Hemen açayım örtüsünü. Evet, şu anda kaç adet çıkmış verdiğimiz ölçülerden? 12 tane çıktı kıymetli seyircilerim. Oldukça güzel. Yani sayı olarak da gayet başarılı.
hem çay saatlerinizde hem çocuklarınızın beslenmelerine de koyabilirsiniz. Çünkü patatesli tarifleri çocuklar çok severler. Yani büyüklere, çocuklara, herkese hitap eden bir inşallah tarif oldu. Bir yumurtamız vardı. Yumurtanın sarısını biraz sıvı yağ ile sevgili seyircilerim karıştırdıktan sonra şimdi getiriyorum fırça yardımıyla tepsi mayası gelmiş olan poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. İsterseniz süt, yağ, yumurta karışımı da yapabilirsiniz ya da yağ ve yumurta karışımından sürebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Az gelirse diğerlerine bir yumurta sarısı daha ihtiyaç olursa ona da kullanırız. Evet, şimdi her yerine dikkatlice sürelim. Hiç yumurtası yeri kalmasın. Çünkü güzel renk almasına yardımcı oluyor yumurta. Tepsi mayası çok önemlidir sevgili seyircilerim. Yani yarım saatte olabilir, 15 dakikada olabilir. Mevsime göre değişkenlik gösterir. Evet, şu çıkanı da şöyle altı doğru. Canım, yapıştırır mısın oraya lütfen? Tamam. Evet, burası sevgiyle fırına gitmeye hazır hale geldi sevgili seyircilerim. Önceden ısıtılmış kaç derece? 180 derecelik fırında. Turbofan açık da olabilir, kapalı da olabilir. Hiç problem değil. Fırının orta katın bir altına koyuyoruz. Fırından çıktıktan sonra süreyi sizlerle paylaşıyorum. Çok kurutmayın. Yumuşak olsun. Damaklarda unutulmaz bir tat bıraksın istiyoruz. Haydi canım, iyi yolculuklar diliyorum. Gidiyor fırına. Fırından çıkınca süreyi sizlerle paylaşacağım kıymetli seyirciler. Güzel kokular geliyor. Allah! Bakalım nasıl bir görüntüye sahip olmuş bizim hazırlamış olduğumuz patatesli kıvrık poğaçamızı görüyoruz. Sevgili seyircilerim, şu güzelliğe bakın. Çok güzel olmuş. Hemen saatimize bakalım. Kaç dakikada pişmiş? Onu söyleyelim. Tam 15 dakika. 180 derecede 15 dakikada pişti. Güzel demlenmiş çayla birlikte nefis olur. Kıymetli seyircilerim, şimdi hemen bir de alt kısmını da görelim mi? Nasıl pişmiş onu da görelim. Bakın altı da böyle güzel. Son derece başarılı. Üst kısmı ve alt kısmı. Alt üst derecede pişirdim. Turbofanda olabilir. Hiç problem yok. Orta katın yalnız bir altına koyun. Çünkü ısı dengesi oluşması lazım. Kıymetli seyircilerim, bakın. Şöyle alayım elime. Bakın görselliğine bakın. Son derece güzel, kıvrık. Yolda, efendim çocukların beslenmesinde, çay saatinizde fark atacak bir tarif oldu. Alt kısmında görüyoruz. Her iki tarafı da güzel pişmiş. İçi patatesli. Evet efendim. Bir lezzetimizin daha sonuna geldik. Diğer tepsiyi bunu alacağım. Diğerini fırına göndereceğim. Sevgili seyircilerim, hemen bir hatırlatma yapayım. İsterseniz bu şekilde yapıp yumurtasını sürmeden dondurucuya koyabilirsiniz. İstediğiniz vakit dondurucudan çıkarın. Tepsi mayası gelsin. Yumurtasını sürün. Verin fırına. Evet efendim, kanalıma abone olup like atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum, ama beğeni butonuna lütfen basın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.